Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok değerli bir aracı, çok önemli bir aracı inceliyoruz. Yenilenen yüzüyle Volvo XC60 Ultra Black Edition V5 motoruyla birlikte bizimle birlikte olacak. Aynı zamanda Hasan da yanımızda var. Hasan hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Bu arabayı incelemek benim için bir zevk olacak. Nedenini söylüyorum. Evet. Neden? Çünkü Volvo benim hayalim. Herkesin hayalidir ama benim arkadaşlarım, benim çevrem herkes bilir ben Volvo. Direkt ya. Volvo. Ve XC60. Aynen, ben de bundan sonra gerçekten hayran kaldım diyebilirim arabaya arkadaşlar. Evet, başlayalım şimdi. Arkadaşlar öncelikle aracın ön yüzünde bulunan far sistemini anlatmak istiyorum. Sorun çekicine benzeyen gündüz aydınlatmalarıyla birlikte gelen, içinde far asistanlarını barındıran, viraj aydınlatması, uzun kısa asistanları vesaire içinde barındıran tamamıyla Volvo'ya ait olan far sistemi bulunuyor gördüğünüz üzere. Aynı zamanda çok şık olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Pancurunda gördüğünüz gibi kocaman bir karartılmış Volvo amblemi bulunuyor. Bu da araca ayrı bir hava kattığını söyleyebilirim. Öyle değil mi Hasan? Evet, bu bence bir araba değil. Bence bir şaheser. Bence bir dev. Kesinlikle katılıyorum. Bu araba karanlığın içinden çıkmış bir yıldız abi. Yıldız gibi parlıyor değil mi? Black Edition. Her tarafında siyahlar. Her tarafında siyah işlenmiş bir araba. Demiyorum araba değil, hayal ya, aşk ya. Aşiret paketi olabilir mi? Olamaz abi. Bu aşiret paketi, bu farklı bir araba ya. Bunu anlatılmaz. Simsiyah ya, o yüzden dedim. Bir şey daha not düşmek istiyorum. Bence bu araba anlatılmaz abi. Bu araba yaşanır. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Bence de öyle. Aracın tamponuna geldiğimizde gördüğünüz gibi çok fazla gürültülü, çıkıntılı, sportif ama çok da dengesini bozmayan bir tampon yapısı var. Şurasında hava geçişlerine benzeyen ama hava geçişi olmayan çok şık detaylar barındıran piyano bilek, aynı zamanda arabanın bütünlüğünü bozmadan gayet şık bir tasarım sağlanmış ön tamponunda arkadaşlar. Aracın ön kaputuna geldiğimizde arkadaşlar Volvo hiçbir zaman çizgisini bozmuyor. Yani ikonik tarzını hiçbir şekilde bozmuyor. Yani şöyle de bir efsane mi diyeyim, gerçek mi diyeyim, bunu da anlatmak istiyorum videoda. Volvo'nun biliyorsunuz bütün araçları aynı tip, aynı tarza benziyor. Doğru mu? Evet. Doğru. Mühendislerine sormuşlar neden hep aynı tarzda arabalar, çizgileri neden hep aynı diye sormuşlar. Bunun cevabı olarak çeliği bu kadar bükebildiklerini söylemişler. Ama bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bilmiyorum. Ben ama doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sadelik şıklıktan ben de gitmek istiyorum abi. Bir deyim mi denir? Tam bilmiyorum ama bir laf var abi. Az çoktur. Değil mi? Bence, bu araçta kesinlikle evet, az çoktur. Bence evet. Volvo bunu yansıtan tek araba. Bilmeyen izleyicilerimiz için az çokun anlamını açıklar mısın? Az çokturun anlamı yani sade ve güzel. Tek kelimeyle bunu anlatabilirim. Yani çizgileri çok bir araba değil. Özellikleri çok bir araba gibi gözükmese sade duruyor ve en dolusu. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Yani Volvo bu çizgiden devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz sizi şöyle alalım. Hemen arabanın yan tarafında inceleyelim birlikte. Size aracın en önemli detaylarından, yani aracın bütünlüğünü koruyan jant tasarımlarımız bulunuyor. Jantımız 21 inç büyüklüğünde ve elmas kesim şık bir tasarıma sahip olan jantımız bulunuyor. Diskleri de kocaman. Yani bildiğiniz üzere Volvo güvenlik sistemlerine çok önem verdiği için fren sistemleri gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çamurluğunda ufak bir çizgileri var ve burada bir plastik parça konumlandırılmışlar. Bu da tamamen yeni yasalar doğrultusunda yapılması gereken işlemlerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Başka bir fikri olan varsa yorumlara yazabilir. Ayrıca kanala da abone olmayı unutmayın. Evet Hasan, seni dinliyoruz şimdi. Sen ne demek istersin? Janta bir yorum yapmak istiyorum. Eğer jantı 21 inç değil de 20 inç yapsalardı bence bu arabada o zaman da konforu bozulabilir. Evet, bu yorumu yapmak istiyorum sadece. Tamam. Diğer anlatmak istediğim de tavan rayları, kapı kolları, dikiz aynaları, her taraf işlenmiş. Black Edition paket. Direkt Black Edition. Volvo bence bu işi başarmış. Evet arkadaşlar, ben de aynı fikirdeyim Hasan'la. Şimdi devam etmem gerekirse dikiz aynasının altında bir tane 360 kameraya destek sağlayan kameramız bulunuyor. Onun altında da marşpiyel kısmına geldiğimizde ufak şişintiyle marşpiyeli şık bir tasarıma, yandan görüntüsünü daha özel bir biçime getirmişler arkadaşlar. Şimdi aracın arka tarafına doğru ilerlediğimizde çizgilerine baktığımızda gerçekten Volvo'nun ikonik çizgilerinin bozulmadığını görüyoruz. İkonik çizgiler aynı şekilde arkaya kadar devam ediyor arkadaşlar. Jant ve lastik ebatları da ön jant ve lastik ebatlarıyla aynı arkadaşlar. Şimdi aracın yan tarafında anlatmak istediklerimiz aslında bu kadar. Şimdi arka tarafına geçelim. Sonra da içine geçeceğiz. Motorundan bahsedeceğiz ve sürüş yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım geçelim.
Aracımızın arka tarafına geçtiğimizde aslında arka tarafta çok fazla değişiklik yapılmadı. Gördüğünüz gibi yine uzun stop aydınlatmaları ile birlikte geliyor aracımız. Gördüğünüz gibi yine ön tarafta bulunan güzel çıkıntılı detaylar bu araçta da bulunuyor. Bunlar da yine aynı şekilde piyano bilek. Arkadaşlar Volvo yazısına kadar piyano bilek. Hasan, arka tarafında anlatmak istediğim bir şey var mı? Lafını bölmek istediğim bir şey var. Ben şu anda Volvo'ya şu durumu yakıştıramam. Neden? Bence benim için hiç güzel bir tasarım değil. Bunu da Black Edition yapabilir. Her tarafı Black Edition yaptı. Ya Bence bunu da Black Edition lazımdı bence. Hareketli bir parça ya. Belki de o yüzden yapmamış olabilirler arkadaşlar ama dediği doğru olabilir. Ben farlara bir yorum yapmak istiyorum. Volvo bence artık farlarını da karartmış. Bence bir tık kararma var farlarında. Çünkü o da Black Edition pakete uyum sağlamak için farlarını kararttığını düşünüyorum. Evet. Bagajını incelemeye geçtiğimizde bagajın otomatik şekilde açıldığını görebiliyorsunuz. Yani otomatik bagaj sistemi bulunuyor aracımızda. Şu şekilde göstermem gerekirse. Şimdi aracımızın bagajına geçtiğimizde arkadaşlar 483 litrelik kocaman devasa bir bagaj bizi karşılıyor. Gerçi sınıfındaki araçlardan biraz daha ufak olmasına rağmen gayet başarılı bir bagajı var aracın. Öndeki koltuklarınıza yatırdığınızda devasa bir bagaj hacmine kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bagajın şuradan sol köşesinden incelemeye başladığımızda burada led aydınlatmalarını görüyorsunuz. Burada da fileyle ayrılmış bir saklama alanı bulunuyor. 12 voltluk burada bir çakmaklık gözümüz var. Aynı zamanda askı aparatları da bulunuyor arkadaşlar. Şimdi aracımızın eleştirmek istediğim tek bir yeri vardı. Bu da aracın ön tarafına erişim. Ama diğer taraftan bu açılmıyor maalesef. Sadece arka taraftan erişimi bunun mevcut. Şöyle şu şekilde gösterdiğimde bagajına burada da bağlantı demirleri de bulunuyor arkadaşlar. Aslında en önemli olan yer eşiği yüksek olmasına rağmen buradan aracı yukarıya ve aşağıya indirip kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Kim kullanıyor derseniz bence hiç kimse kullanmıyordur. Burada da gördüğünüz gibi çeki demirimiz şu şekilde çıkıyor. Elinizle de bunu geriye koyabiliyorsunuz. Bagajı da bu şekilde arkadaşlar. İşte bu canavarın güç kaynağı karşınızda. Volvo'nun B5 olarak adlandırdığı 2.0 litrelik turbo şarjlı benzinli bir motoru var. Ama bu sıradan bir benzinli motor değil. Bu bir mild hibrit. Yani hafif hibrit olarak geçiyor. Bu sistem 48 voltluk küçük bir elektrik motoruyla ana benzinli motoru destekliyor. Özellikle kalkışlarda ve hızlanmalarda devreye girerek hem performansı arttırıyor hem de yakıt tüketimini düşürüyor. Rakamlara gelirsek bu ünite tam 250 beygir güç, 360 Nm tork üretiyor. Bu 1 ton 900 kilogramlık devin sıfırdan 100'e sadece 6.9 saniyede fırlaması demek arkadaşlar. Gerçekten etkileyici değil mi bu değerler? Ama beni daha çok şaşırtan yakıt tüketimi. Fabrika verilerine göre karma tüketim 100 kilometrede 7.7 litre. Bu güçte ve bu ağırlıkta bir SUV için oldukça iddialı bir rakam. Mild hibrit teknolojisinin nimetlerini burada görebilirsiniz arkadaşlar. Aracın iç yaşam alanına geçtiğimizde size anlatmak istediklerim, öncelikle kapıdan başlamak istiyorum. Şöyle kapıda yumuşak, gayet kaliteli malzemeler kullanılmış. Fakat koltuk dayama yeri ne kadar deri hissiyatı verse de gerçek deri değil. Bunu biliyoruz zaten. Volvo artık gerçek deri kullanmıyor araçlarında. Ama birebir deri hissiyatı sağlayan malzemeler kullanmış. Gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Koltuk konforlarına gelirsem eğer, koltuk konforları da gayet sizi saran, arka koltuk olmasına rağmen hem koltuk ısıtması bulunan gayet güzel, işlevsel bir koltuğu var arkadaşlar. Gayet de konforlu olduğunu söyleyebilirim ayrıca. Şimdi arka tarafındaki malzemeleri incelemem gerekirse, şekilde malzemeler kullanılıyor. Cepi ne kadar ufak gözükse de gayet fonksiyonel bir cephi olduğunu söyleyebilirim. Koltuklarımız da ısıtmalı olarak gelmiş. Gayet konforlu, gerçek deri olmayan ama deri malzemeye benzeyen koltukları bulunuyor aracın. Şu şekilde aracın arka klima kontrol ünitesi de burada arkadaşlar. 2 tane havalandırmamız burada var. Aynı zamanda koltuk ısıtmayı bu şekilde buradan çalıştırabiliyoruz. Kilitleyebiliyoruz. Her türlü ayarlamayı yapabiliyoruz. Aynı zamanda B sütununda da bir adet havalandırma menfezimiz bulunuyor arkadaşlar. Emniyet kemerleri ise ayarlı şekilde aşağıya yukarı indirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ön taraftaki bacak hizasına gelirsek şu şekilde gözüküyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi kocaman bir cam tavanı da aracımızda bulunuyor arkadaşlar. Gayet ferah ve güzel hissettiğini söyleyebilirim. Şimdi şu şekilde göstermem gerekirse aracın arkaya erişimi maalesef sadece arka taraftan açılıyor. Ön taraftan herhangi bir şekilde açılmıyor. Çok denedim ama açılmıyor.
Kol dayaması da aynı kaliteli şekilde şu şekilde bastığınızda bardakları açılabiliyor. Tekrar kapattığınızda kapanıyor arkadaşlar. Koltuklarımızın hepsinde Isofix bulunuyor. Başlıkları da, tasarımı da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz aracın ön tarafına geçelim arkadaşlar. Aracımızın ön yaşam alanına geçiyoruz. Öncelikle kapımızdan başlayacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi anahtarsız giriş sistemleri de aracımızda bulunuyor. Kapıdan başlamam gerekirse arkada bulunan güzel hissiyatı, güzel malzemelerden oluşturulmuş tam bir kapı malzemesi bulunuyor arkadaşlar. Şimdi kapımızda kolumuzu dayadığımız yer aslında deri değil ama tamamen deri hissiyatı sağlayan güzel bir malzemeden oluşturulmuş. Kapı cebimizde son derece yeterli olarak gözüküyor bence. Şurada büyük bir 1 litrelik şişe koyabileceğiniz bir yer var. Koltuklarımıza geçtiğimizde gördüğünüz gibi son derece koltuklarımız hafızalı. Bütün fonksiyonları içinde barındıran koltuk sistemimiz bulunuyor arkadaşlar. Masaj, ileri geri bütün fonksiyonları otomatik şekilde çalışıyor. Koltuk rahatlığı da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şu şekilde aracın iç tarafını da göstermem gerekirse. Evet arkadaşlar, aracın ön tarafına geçtiğimizde gördüğünüz gibi gayet tasarımı şık, Volvo'nun çizgilerini bozmadığı bir tasarım var burada. Bu tasarımda direksiyon değişmedi. Direksiyon aynı kalmasına rağmen hissiyatı gayet güzel, kalın, tutuşu ve hissi güzel diyebilirim. Ön display'ine geçtiğimizde, yani ön ekranına geçtiğimizde Google tabanlı, içinde Spotify vesaire bulunan güzel bir tasarımı var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere artık Volvo sistemlerinde Google altyapısını kullanıyor. Klima ayarlamaları ise buradan ekrandan ufak minimal bir tasarımla konumlandırılmış. Şu şekilde gördüğünüz üzere direksiyon ısıtması, koltuk ısıtması ve koltuk havalandırması da aracımızda mevcut arkadaşlar. Kullanımı kolay, dokunmatik olmasına rağmen gayet güzel kullanımı var. Yan taraftaki koltukta aynı şekilde. Kameralarına geçtiğimizde şu şekilde 360 derece bir kamera sistemi bulunuyor aracın. Gayet net ve güzel bir görüntü sunuyor bize. Şu şekilde bastığınızda istediğiniz tarafı gösterebiliyorsunuz. Şöyle ön tarafa basalım. Ön taraftaki kamera. Arka tarafa basalım. Arka taraftaki kamera. Gayet bunlar başarılı sistemler arkadaşlar. Aracımızda Spotify vesaire gömülü olarak geldiği için CarPlay'e bağlanmadan hesabınıza giriş yaptığınızda buradan direkt bağlanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ön display'imiz bu şekilde. Havalandırma sistemimizi değiştirmede aracın en güzel özelliklerinden, en beğendiğim özelliklerinden olan şu ses sistemi, Bowers Vikings ses sistemi, yani profesyonel bir ses sistemi. Gerçekten sanatçının yanınızda olduğunu hissedebilirsiniz. Güzel bir tasarım kullanılmış. Ön konsola geldiğimizde yeni bardaklık kapağımız burada var. Kocaman. Şurada bir telefon şarj yerimiz var. Burada da güzel tasarlanılmış bir bardaklık yerimiz bulunuyor. Aynı zamanda anahtarınızı da buraya koyabilirsiniz. En güzel yerinden bahsetmem gerekirse gördüğünüz gibi kristal tarzında içinde Offenstein yazan bir vites seçicimiz de burada bulunuyor arkadaşlar. İkonik bir şekilde aracı bu şekilde, şu şekilde kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde aracı çalıştırabiliyorsunuz. El freni burada, auto hold de burada bulunuyor aracın. Şöyle kol dayamamızı açtığımızda gayet yeterli bir kol dayaması olduğunu düşünüyorum. Derinliği vesaire, içinin kaplaması gayet güzel. Burada 2 adet Type-C girişimiz bulunuyor. Bunlar da güzel detaylardan birkaçı diyebiliriz. Aracın içi bu şekilde. Ön taraf gördüğünüz gibi hayalet ekran. Google Maps içinde gömülü olarak geldiği için hiçbir şekilde CarPlay'e bağlanmanız bile gerekmiyor. Bunlar gayet güzel detaylar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz aracın sürüşünden bahsedelim. Sürüşünü, hissiyatını anlatalım ve videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi aracın sürüş kısmına geçtiğimizde gerçekten gayet konforlu. Büyük bir araç olmasına rağmen, 4.70 santim olmasına rağmen gerçekten bu uzun bir araç. İçeride gayet konforlu. Koltukları olsun. Gayet hissiyatı güzel bir araç bu. Hani içeriye de çok fazla ses almıyor. Birazdan siz de göreceksiniz. Ufak bir gazlama yapacağım. Misal direksiyondan bahsetmem gerekirse yolu hissediyor musunuz? Gerçekten yolu hissediyorsunuz. Yani hissi güzel. Ben hissiz arabaları sevmiyorum. Arabayı hissetmeniz gerekiyor. Bu araçta da öyle. Yukarıdan bakıyorsunuz zaten dışarıya. Gerçekten koltukları, kullanışı
gayet güzel olduğunu söylemiş olayım. Alacak olan arkadaşlar bunları değerlendirirse güzel olur. Motor gücünden zaten bahsettik ama yine de ufak bilgiler vermek istiyorum. Bu araç 250 PS gücünde 2 litrelik 350 Nm tork üreten bir araç sonuçta. Aşağı yukarı 2 tonluk bir kasayı kaldırıp getiriyor. Şu an misal sakin bir yolculuk yapıyorum. Mild hibrit bir araç bu. Gayet sessiz, sakin, güzel bir yolculuk yapmanıza olanak sağlıyor. Hele ki uzun yol yapmayı sevenler için ideal bir araç olduğunu söyleyebilirim. Aile kullanımında olsun, kişisel kullanımda olsun gerçekten ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz bu araçta arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar araç güzel yürüyor. Yani yeterli. Çok uçuyorsun kaçıyorsun yok ama hiçbir yerde de sizi üzmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Aracımız böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.